Evvela şunu söyleyerek başlayalım. Biz bu videoları niçin çekiyoruz? Düşünmeye ve sorgulamaya davet etmek, meseleleri derinlemesine girmek isteyenleri kitabi sahaya davet etmek için. Mesela şu kitap. Kaç tane bastı biliyor musunuz? Sadece 1000 adet. Evet 1000. Sözüm ona, koca bir kitap sayfasına. Sadece herkesi mutlu edemezsin. Çünkü pizza değilsin yazanların kitapları o binlerce basıyor ve satıyorken küreselleşme, ekonomi ve geleceğin dünyasına notlar taşıyan bu kitap 1000 basıp satmıyorsa bu hangi kitabi bilgi sorusunu sormamız gerektiğinin neticesidir. 35 yıl önce Üstad şöyle sesleniyordu. Sanayileşmedeki kısırlık ve iş dehasına uzaklık halimizi yerli film diye ortaya attığımız her bakımdan pespaye eserlerin vücuda geliş şartları misallendirir. Ham film dışarıdan gelir. Alıcı, verici makineler dışarıdan gelir. Laboratuvar malzemesi dışarıdan gelir. Kimya unsurları dışarıdan gelir. Senaryo ecnebi filmlerden aparılır. Sanatkar, yabancı artistler özenir. Bu girizgahın hemen bitişinde hatırlamamız gereken husus, yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki stratejik sektör üzerinde önemli durması. Yerli ilaç ve silah sanayi. Biri görünen, diğeri ise görünmeyen düşman için. Ayrıca buradaki yerellikten kastın tabelada Türkçe ismin olmasından çok öte olduğu da açık. Mevzumuzun genel çerçevesi biyoterör olduğu için yabancı ilaç firmalarının dünyadaki ve Türkiye'deki operasyonlar üzerinde konseptimiz dışı detaylı duramayacağız. Ama birkaç satır başında yeri gelmişken hemen aktarmakta fayda var. Zira Coca-Cola'yı içmeyerek protesto edebiliriz. Fakat envai türlü kanserden MS'e kadar birçok hastalıkta bu firmalara bir nevi muhtaç durumdayız. Diğer bir deyişle MS olduğumuzda paşa paşa bu firmaların ilaçlarını kullanmaya mecburuz. Misal, dünyanın en büyük jenerik ilaç firması Teva yıllardır Türkiye'de de faaldir. Bu İsrailli firmanın ABD ayağının IPEC ile yakın ilişkileri olduğu da herkese bilinen bir şey. Bir başka örnek olarak da Sandoz'u hatırlatmak isteriz. Yine yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren bu firmanın geçmişi ise son derece ilginçtir. CIA'nin kitleri yönlendirmek için 1950'lerde başlattığı MK Ultra projesi kapsamında kullanılan LSD isimli sentetik uyuşturucuyu üreten firmadır. CIA'nin MK Ultra'sından önce ise 1951 yılında Sovyetler Birliği'nin zihin kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere Sandoz firmasından yaklaşık 50 milyon doz LSD satın aldığı ilgili raporlarda mevcuttur. Son olarak her şey gibi bu da unutuldu gitti ama 2004 yılında patlayan ruj skandalını hatırlatmakta fayda var. Firma yetkilileriyle bazı bürokratların devlete yüksek fiyatla ilaç satarak yaklaşık 8 milyon TL zararı uğrattığı iddia edilmiş. İstanbul Başsavcılığı aralarında Roche yöneticileri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu 18 kişi hakkında dava açmıştı. 2006 yılında görülmeye başlayan ve o dönemde ilaçla çete davası olarak medyaya yansıyan mahkeme sonucunda ne oldu peki? Kültür emperyalizmi nasıl ki küresel şeytan imparatorluğu kurmak için gizli bir silahsa, biyolojik terör de aynı merkeze derin dünya imparatorluğuna hizmet eden önemli bir güç. Günümüzde terörün karşılığı şu an için DH düzeyinde olsa da biyolojik terör dediğimiz hadise giyotinci Fransız Jacobenlerine sempati hissettirecek cinsten. Zira ortada görünmeyen bir düşman var ve öylesine bir bilgi kirliliği içerisindeyiz ki silahı yapanı ve kurşuna sıkanı kısmen bilsek de nerede kime sıktığını ve bu kurşunun tam olarak ne içerdiğini bilmiyoruz. Evet, tanıyamadığımız bir düşmanla karşı karşıyayız. Öldürücü hastalık yayan virüs ve bakterilerin laboratuvar ortamında üretilip kullanılmasıyla insanlara zarar vermeyi hedefleyen her türlü madde biyolojik silah olarak tanımlanıyor. Ve bu tanıma biyolojik olarak türetilmiş zehirler de giriyor. Her ne kadar laboratuvar ortamında üretilmemiş olsa da tarihteki ilk biyolojik saldırının Cengiz Han'ın soyundan gelen Cani Bey tarafından yapıldığı iddia edilmekte. Cani Bey, vebadan ölen askerlerini ele geçirmek istediği şehirlere mancınıklarla atarak bilinen ilk biyolojik silah kullanmış sayılıyor. Ayrıca vebalı fareleri kalelerin içine bıraktırdığı da rivayetler arasında. Dünya tarihine geçmiş bir diğer biyolojik silah kullanımı ise İngilizlerin Amerikan yerlilerine verdiği battaniyelerle gerçekleşmekte. Bu battaniyeler çiçek hastalığı taşır ve yeni kıtanın insanların bağışıklık sistemleri böyle bir hastalıkla mücadele edebilecek çapta değildir. Bundan sonrası ise maalesef bu kadar masum değil. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren gelişen teknoloji laboratuvar şartlarında birçok biyolojik silah üretildi. Ruslar, Almanlar, Japonlar, İngilizler ve Amerikalılar gözlerini kırpmadan bu silahları kullandı. Temel amaç dünya hakimiyetlerine güvence altına almak isteyen elitist bir yapının küresel imparatorlukları için zihin ve kalp kontrolü yanında aynı zamanda nüfusu kontrol arzuları. Bu bazen savaşlar çıkarıp doğrudan gerçekleştirilebildiği gibi bazen de kısırlaştırıcı, ilaç, aşı, gıda ve salgın hastalıklar yayarak dolaylı olarak da gerçekleştirildi. Hatta bu yollarla da farklı gelir kalemlerine büyük karlara da kapı açıldı. 1970'lerde bu kontrol politikalarının başında ABD'nin meşhur Dışişleri Bakanı Yahudi Henry Kissinger vardı. Elbet en büyük destekçisi de Rockefeller ailesiydi. Günümüzde ise CIA'nin 2030 nüfus politikaları ve 2050 perspektif raporu malumunuz.
Hatta yeni evli çiftlerin %5'inin çocuk sahibi olabilecek seviyeye çekilmesi, daha doğrusu biyolojik ve genetik yapılarıyla oynanması ve tüm dünyada oluşturulmaya çalışılan korku iklimi. AIDS'in ABD kaynaklı bir laboratuvar virüsü olduğu artık açıklık kazanmışken dün kuş gribi, domuz gribi, Ebola, bugün ise koronavirüs. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ardında 100'ün üzerinde ülkeye nüfuz eden bu koronavirüs binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Şunları söyleyerek bu bahse de biraz girelim. Koronavirüs nasıl birden ortaya çıktı? Yarasa ve yılandan bulaştığı söylenen bu virüs, milyonlarca yıldır yarasa ve yılan yiyen Çinlilerde daha önce neden görülmedi? Dış güçlerin oyunu klişesine sığmak istemem ama acaba bu virüs gerçekten küresel bir deneme mi? Türkiye'ye gelerek devam edelim. Bu virüse karşı korunma yolu olarak kullanılan maske, kolonya, dezenfektan gibi malzemeler nasıl ve hangi ahlaki gerekçelerle kara borsaya düştü? Sonuçta bu bir salgın. Her ne kadar temkinli ve sakin kalmak gerekse de bazı insanların korku psikolojisi gereği aldığı önlemlerle dalga geçmek, alay etmek, küçük düşürmek ne kadar doğru? Sosyal medyada, WhatsApp'ta dolaşan ilginç ses kayıtlarına hala nasıl itibar ediyoruz? Dünyadaki terör sorunları ardı arkası kesilmeden sadece vücut değiştirerek karşımıza gelmeye devam ediyor. Şu an koronavirüs üzerinden aynı diğer terör tipleri gibi korku psikolojisini galeyana getirmeyi, yağmalamayı ve kara borsayı konuşuyoruz. Ve meselenin sonu ile çözümü her sıkıntılı süreçte olduğu gibi yine ahlakta, adalette ve şeffaf olabilmekte birleşiyor. Bu videomuzda koronavirüsten nasıl korunabileceğinizi anlatabilirdim. Ama bunu uzmanların yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu video yerine size WhatsApp'tan duyumlara dayalı bir ses kaydı da atabilirdim ama bunun saçmalık olduğunu düşünüyorum. Bu video yerine sizinle alay edebilir, oraya buraya sataşabilir ve en sonunda konuyu yine çözümsüzlüğe getirebilirdim. Ama başlıkta dedik ya, bu bir terör ve şakası gerçekten yok. O zaman bitirelim. Güzel yürekli adam rahmetli Malcolm X'in bir sözüyle. Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için harcamalıyız. Görüşmek üzere.